Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Açık Lise Seçmeli Matematik 3 Temmuz sınavına hazırlık birkaç tane soru hazırladım. Umarım sınavınıza faydalı bir video olur. Şimdi birinci sorum üslü sayılarla alakalı. Şimdi soru şu: eksi 3'ün 3. kuvveti çarpı eksi 3'ün parantez karesi eksi 3'ün eksi 2. kuvveti parantez eksi 1 çarpı eksi 3'ün 4. kuvveti parantez eksi 3. Şimdi üslü sayılarda, üslü ifadelerde parantez kullanımı, parantezin dışındaki kuvvetler nasıl işlem yapıyoruz? Şimdi bundan başlayalım. Öncelikle işaret belirleyelim. Şimdi buradaki 3'ün kuvveti, yani eksiyi etkilemiyor ama zaten eksi 3'ün 3. kuvveti de olsaydı yine sonuç eksi olacaktı. Yani buradan sonucum eksi gelecek. Şimdi bu eksi 3'ün karesi, bakın parantezin dışında, yani iki tane eksiyi çarpıyoruz gibi düşünün. Buradan sonuç artı gelecek. Eksi ile artının çarpımı yukarıdan eksi ifade geliyor. Şimdi aşağıya bakalım. Şimdi bakın parantezin en dışındaki kuvvete bakın. Bu 2 sadece 3'ün üzerinde, eksiği zaten eksiye bakmıyoruz. Şu an işaret incelemesi yapıyorum. 2 3'ün üzerinde, o yüzden bu eksiği etkilemiyor. 1 olduğu için burada parantezin dışında, yani bu eksi olarak kalacaktır. Tek kuvvetlerde işaret değişmez. Çarpı, yine bakın aynı mantık. 4. kuvvet ama 3'ün 4. kuvveti, eksi 3'ün değil. O yüzden buradaki 3 benim için işaret belirleme sayısı. Eksi olduğu için yine cevap eksi olacak. Yani parantezin dışındaki kuvvet tekse işaret değişmiyor, çiftse artı oluyor. Eksi ile eksinin çarpımı buradan da artı gelecek. Yani eksinin artıya bölüm bir kere, sonucum kesinlikle eksi olacak. Şimdi artık işaretlere hiç bakmadan direkt kuvvetlerle işlem yapıyoruz. Burası 3'ün 3. kuvveti çarpı 3'ün 2. kuvveti. İşareti artık eksi belirlediğimiz için işaretlerle işim yok. Paydaya geçtim. Üst üste gelen kuvvetleri çarpıyorsunuz. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptınız 2. 4 ile eksi 3'ü çarptınız eksi 12. Eksiyi yine koyalım. Şimdi tabanlar aynıysa üstler toplanır. 3 üzeri 5 yapıyor burası. Burası 3 üzeri eksi 10 mu yapıyor? 2 ile eksi 12'yi topladık. Bölme işleminde çıkarma yapıyorum. Yani 5'ten eksi 10'u çıkarıyorum. Eksi 3 üzeri 5 eksi 10. Aslında bu artı 10'a, yine şöyle yazayım ama şöyle de direkt düşünebilirsiniz. Bu işaret ters çevriliyor yukarı gelince, artı olarak yani. Buradan da cevap eksi 3 üzeri 15 olarak bulunur. İkinci sorum logaritma sorusu. Şimdi logaritma 2 tabanında 8 artı logaritma 3 tabanında 81 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi logaritmadaki işlemleri, yani kuralları soruyu çözerken hatırlatayım. Şimdi 8 yerine ben 2'nin 3. kuvveti yazabilirim. Şöyle. 81 yerine de 3'ün 4. kuvveti yazabilirim. Logaritmada kuvvet, logaritmasını aldığım sayının kuvveti başa çarpım olarak geçiyordu. Yani 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı, yine bu 4'ü başa attım. 3 tabanında 3. Bakın aynı olduğu için şuranın cevabı 1. Logaritma 3 tabanında 3 de 1. 3 kere 1 3 artı 4 kere 1 4. 3 4 daha, cevap ne çıkar buradan? 7. Diğer sorum. Logaritma 2 tabanında x 3'e eşitse, evet 2 idi bu. 2 tabanında x 3'e eşitse x kaçtır? Ne yapıyorduk burada? 2'yi bu eşitliğin bu tarafına taban olacak şekilde atıyorduk. Bu da kuvvet oluyordu. X eşittir. Buradan da cevap 2 üzeri 3'ten kaç yapıyor? 8 yapıyor. Bu da logaritmanın özelliğiydi. Şimdi ln e'nin ne demek olduğunu bir hatırlatayım. Ln logaritma e tabanında demekti. Yani e tabanında, burada da e olduğu için ikisi aynı olduğu zaman cevap ne diyorduk? 1 diyorduk. Şimdi bu işlemi yapalım. Öncelikle bunu kökten kurtarıyorum. E üzeri, burada gizli 1 var. 1 bölü 2 olarak yazılır bu. Bunun derecesi 2 çünkü. 1 bölü 2'yi de başa atabilirim. Şöyle yani. Şimdi burada da logaritma 3 tabanında 1 bölü 3'ü 3 üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. Şöyle yapalım. Eksi 1 de başa atıyorduk çarpım olarak.
32 2'nin 5. kuvveti, yani bunu logaritma 2 tabanında 2 üzeri 5 olarak yazalım. 5'i de başa atalım. 5 çarpı, yani şurada. Tekrar yazayım şuraya. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 5. 5'i de başa attık. 2 tabanında 2. Şimdi ln e 1 demekti. Burası 1 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2 artı. Aynı oluyor bakın. Bunun cevabı da 1. 1 kere eksi 1 eksi 1. 2 tabanında 2 1. 5 ile çarptım. Buradan da 5 yapar. Şimdi 5 eksi 1 daha 4 yapar. 1 bölü 2 ile de 4'ü toplayalım. Yani şunun altına gizli 1 koyup payda eşitlerseniz 1 bölü 2 artı 8 bölü 2'den buradan da cevabımız, şöyle yapalım, tam görünmedi. Buradan da cevabımız 9 bölü 2 olarak bulunur. Ve son sorum denklem sorusu logaritmada. Şimdi logaritmada toplama çarpmaya dönüşüyordu, tabanlar aynı olmak şartıyla. O zaman ben burada logaritma 6 tabanında bunları çarpım olarak yazabilirim. Yani x eksi 8 çarpı x artı 8. Şimdi soruyu bir daha baştan bir okuyayım. Logaritma 6 tabanında x eksi 8 artı logaritma 6 tabanında x artı 8 eşittir 2 işleminde x değeri kaçtır? Burada ne yapıyoruz? Toplamayı çarpmaya çeviriyoruz. Aynı taban olduğu için tabii ki çarpmaya şeklinde yazdım. Şimdi burası 2 kare farkıdır. Yani bunu şöyle çarpabiliriz. X eksi çarptım x kare, araya eksiyi koyuyorum. Eksiyle artım çarpım. 8 kere 8 64 eşittir 2. Şimdi buraya taban olarak geçiyordu. Yani 6 üzeri 2 x kare eksi 64'e eşit. Buradan x kare eksi 64 eşittir 36. X kare eşittir. Eksi 64'ü buraya attım. Artı 64, yani 100. Hangi sayının karesi 100'dür? 10 ile eksi 10. Ama eksi 10 alamam. Çünkü eksi 10 alırsam logaritmanın değeri negatif olur. Logaritmanın alacağım sayıların pozitif olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu alamıyorum. O zaman cevabı ne diyorum? X eşittir 10 diyorum. Evet, buraya kadar hazırladım soruları. Bir sonraki videomda yine aynı şekilde devam edeceğim soru çözmeye. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.